Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda soğanla güzel bir lezzet hazırladım. Bu güzel lezzeti sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım sizler de hazırlayıp sevdiklerinizle paylaşırsınız. Gelin dilerseniz nasıl hazırladığımı detaylarıyla videoda sizlere anlatayım. Tarif için 4 tane büyük boy soğan kullandım. Yaklaşık 850 gram kadar. Soğanların kabuklarını soyuyorum. Sonrasında yıkayacağım ve doğrama aşamasına geçeceğim. Soğanları kabuğunu soydum, yıkadım ve sıra geldi doğramaya. Soğanları piyazlık doğruyorum. Çok ince olmayacak. Pişireceğim soğanı. Pişeceği için çok ince doğranırsa yağ içerisinde yumuşar. Çok fazla yumuşamasını istemiyorum. Bu tarifte soğanın. Tüm soğanı doğruyorum. Son soğanı da elimle doğrayıp tekrardan sizlere gösteriyorum. Hazırlayacağım bu tarif çok pratik. Her damağa uyabilecek. Eğer ki soğan seviyorsanız soğan sevenlerin de severek yiyebileceği bir tarif. Soğanları doğradım, sıra geldi pişirmeye. Tava içerisine yaklaşık yarım kahve fincanı zeytinyağını ekledim. Üzerine doğradığım soğanı ilave ediyorum. Tava içerisinde soğanı soteleyeceğim, çok fazla aşırı pişirmeden. İçerisine bir çay kaşığı kaya tuzu ekledim, karıştırıyorum. Ben bu tarifi öğle yemeği için hazırladım. Siz dilediğiniz saatte, dilediğiniz zaman hazırlayıp yiyebilirsiniz. Her vakit tüketebilecek bir lezzet. Ben soğanın çiğ pişmiş hiç fark etmez, her türlüsünü seviyorum. Eğer ki sizler de benim kadar seviyorsanız her vakit zevkle yersiniz bu lezzeti. İçerisine biraz soğanı pişirdikten sonra 4 diş sarımsak ekliyorum. Yine sarımsakları da gördüğünüz gibi uzun şeritler halinde doğruyorum. Tarif içinde kullandığım malzemeler çok sağlıklı, birbirine çok iyi uyan ve çok lezzetli malzemeler. Bu lezzetlerin birleşimiyle güzel bir tarif oldu. Umarım izlediğinizde siz de aynı fikirde olursunuz. Sarımsakları da ekledim. Tekrardan biraz daha çeviriyorum. Tavanın altı yüksek ateşte. İçerisine yarım yemek kaşığı pul biber ilavesi yapıyorum. Bu lezzetin içerisindeki biberin biraz dişe gelmesi, ağızda damakta vurması gerekiyor. Ben acıyı biraz sevdiğim için belki de acı bu tarifte güzel oluyor. Yarım yemek kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ekledim. Eğer ki sevmiyorsanız bibersiz de yapabilirsiniz sade bir şekilde, dilediğiniz baharatlarla. İçerisine yarım çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı toz kırmızı biber ekledim. Tekrardan şöyle bir karıştırıyorum. İçerisine bir çay kaşığı kadar biber salçası ilave ettim. Hem lezzet hem de biraz renk versin diye. Biber salçasını da ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. Biber salçası soğanın her tarafına eşit dağılsın diye. Soğanın birçok tarifini hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz yumurtalı. Kanalımda da birkaç tarif hazırladım. Yine videonun altında belirteceğim. Linkini ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Benim kanalımda da mevcut tarifler. Bir çay kaşığı kekik ekledim. Bu aşamada ocağın altını kekiğe ekledikten sonra kapattım. Kekik soğanın içerisinde pişerse biraz lezzeti acı, hoş olmuyor. Ben keki et olsun, soğan olsun neyin içerisine eklersem ekleyeyim pişirmiyorum.
Ev yoğurdunun üzerini temiz bir mutfak havlusuyla kapattım. Süzme yoğurtla yaparsanız çok güzel olur. Evde süzme yoğurt yoktu. Süzme yoğurt da almak istemedim. Biraz pahalı. Ben de kendi hazırladığım yoğurdun üstüne temiz bir mutfak havlusu kapattım. 2 saat beklettim. 2 saat sonunda suyunu iyice çekti. İçerisine 50 gram sert yağlı beyaz peynir ilave ettim. İçine iyice ezeceğim sert yağlı beyaz peyniri. Videonun başında da söyledim. İçerisine ekleyeceğim malzemeler birbirine uyan, çok sağlıklı, çok da lezzetli malzemeler. Bu lezzetli malzemeleri siz düşünün nasıl bir lezzet birleşmesi olabilir. Peyniri içinde iyice ezdikten sonra yoğurdum. Tabağı değiştiriyorum. Başka bir tabak içerisine alıyorum. Tekrarlamak istiyorum. Süzme yoğurtla güzel oluyor ama evde yoktu. Ben de kendi yaptığım yoğurdun üstüne temiz bir mutfak havlusu kapattım. 2 saat dinlendirdim. İçerisindeki suyunu iyice çekti ve yoğurdu hazırladım. 50 gram içerisine beyaz peynir, sert yağlı beyaz peynir ekledim. İçerisine ezdim, karıştırdım. Tabağa aldım. Pişirdiğim, hazırladığım soğanı üstüne döküyorum. İnanılmaz bir lezzet. Ekmeği alın elinize. Artık gerisini size bırakıyorum. Soğanı yoğurdun, peynirli yoğurdun üzerine alıyorum. Tüm soğanı hazırlamış olduğum peynir karışımlı yoğurdun üstüne alacağım. Bayağı bir çıkıyor. Biz 4 kişilik bir aileyiz. 4'ümüz bolca yedik. Yetti. Üzerine biraz tekrar kekik serpiştiriyorum. Lezzetine biraz daha lezzet katmak için. Ve bu güzel lezzet karşınızda. Umarım sizler de hazırladığınızda benim kadar beğenirsiniz. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan bakabilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.